YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında kapak fotoğrafındaki manzarada videoyu çekecektim ama maalesef orası aşırı rüzgarlıydı ve bazı teknik aksaklıklar yaşadım. O yüzden arkama böyle bir yer almak zorunda kaldım. İnşallah bir sonraki videolarda o güzel arka planda video çekeceğim. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye'de avukatlık vs. Avustralya'da baristalık. Bu videoyu çekmeyi çok istiyordum çünkü bence çok farklı bir konu. Bu zamana kadar hiç Türkiye'de avukatlık, işte Avustralya'da baristalık artıları, eksileri hiç bunu böyle derinlemesine düşünmemiştim ama bir liste yaptım. Türkiye'de avukatlığın artıları, eksileri ve Avustralya'da baristalığın artıları, eksileri. Bu videoda biraz bunlardan bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Evet, öncelikle uyarılarımı yaparak başlamak istiyorum bu videoya. Birinci uyarı. Bu videodaki düşüncelerin hiçbir kişi, kurum, kuruluşla bir ilgisi yoktur. Bu sadece benim şahsi düşüncelerim ve şahsi deneyimlerimdir. Kimse üstüne alınmasın. Hiçbir mesleği kötülemiyorum ve hiç kötü bir şey yapmıyorum yani. Hepsi kendi benim düşüncelerim. Bu birincisi. İkincisi, bu videonun konusu Türkiye'de avukatlık ve Avustralya'da baristalık. Ne Türkiye'de baristalıktan bahsedeceğim ne de Avustralya'daki avukatlıktan bahsedeceğim. O yüzden bunu da belirtmiş olayım. Bu ikincisi. Üçüncü uyarım da bu düşüncelerim, bu deneyimlerim neye dayanıyor? Mezun olduktan sonra 2 farklı şirkette ve bir farklı hukuk bürosunda çalıştım. Avukatlık deneyimlerim bunlara dayanıyor. Baristalık, Avustralya'daki baristalık deneyimlerim de geçen yılki geldiğimi de sayarsak toplam 6-7 farklı kafede çalışmışım. Bunlara dayanıyor. O yüzden Türkiye'deki başka çalışma şekillerini bilmiyorum ya da Avustralya'daki başka şeyleri bilmiyorum. Tüm hepsi benim deneyimlerimdir. Evet, uyarılarımı yaptığıma göre aşağı gelecek yorumları böyle engellemek istiyorum çünkü hepsi benim düşüncem. Evet, başlıyoruz. Öncelikle avukatlığın artılarından başlayacağım. Artı eksi diye gidebilirim. Evet. Düşündüm. Türkiye'deki avukatlığın artısı bir, prestijli olması. Yani avukatım dediğiniz zaman böyle bir şey oluyor. Oluyor. Bence bu bir artı yönü. Kabul etsek de etmesek de bir statü göstergesi denilebilir. Ya ne bileyim, en basitinden bir sözleşme yapacağınız zaman, kira sözleşmesi, bir evi kiralayacağınız zaman bir güvenilirlik oluşturuyor ya da böyle ya ne bileyim bir yerde işte avukatım dediğiniz zaman anladınız siz onu. Herkes biliyor o hissi. O yüzden bence Türkiye'deki avukatlığın birinci artısı bu. Hani bir prestij sağlıyor bence. İkinci artısı bence hakkını bilmek. Yani sonuçta kimse sizi kandıramaz. Ya tabii ki kandıranlar olabilir ama siz kanmazsınız. Çünkü sonuçta haklarınızı biliyorsunuz. Ya bu hakkını bilmek her alanda geçerli. Ya ne bileyim, en basitinden kira sözleşmesi yapacaksanız, bir ev tutacaksanız, işe girecekseniz, ya ne bileyim işte alışveriş yapacaksanız, bir müşteriyseniz, kiracıysanız, işçiyseniz, yani her şekilde ne haklarınız olduğunu çok iyi biliyorsunuz ve bu kesinlikle güzel bir şey. Bu da ikinci artısı. Üçüncü artısı bence, bu da belki biraz haklarını bilmekle bağlantılı. Ama üçüncü artısı bence bir bakış açısı kazandırması. Yani kesinlikle hukuk okumak ya da avukat olmak bence hayata farklı bir bakış açısı kazandırıyor ve o şekilde bakıyorsunuz. Yani mesela bir arkadaşım bana iş yerinde yaşadığı bir sorunu anlattığı zaman ben direkt şunu diyebiliyorum: hayır ya, bu olmaz, bunu yapamazlar falan. Ya da en basitinden bir şey olduğu zaman hayır, buna hakları yok diyebiliyorsunuz ya da böyle bir ya bakış açısı kazandırıyor size. 3 tane artısını bulabildim. Türkiye'deki avukatlığın aslında şey de söyleyebilirim. Başka bir artısını bulamadım diyecektim ama görece diğer mesleklere göre biraz daha fazla kazandırıyor olabilir. Hani evet, bunu söyleyebilirim. Ama tabii ki bu da görece. Neye göre yani? Bir mühendis de çok fazla kazanıyor olabilir falan. Ama genel olarak baktığımız zaman hani hep derler ya, doktor, avukat, mühendis. Hani bir üçü söylenir. Başka bir şey söylenmez. Söylenirse de özür dilerim. Aklıma gelmedi. Ne denir? Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi derler. Orada bir de avukat da var bence. O yüzden, ama zaten bu da prestijin içine girdiği için
3 tane artısını buldum. Avukat arkadaşlarım ya da avukat arkadaşım olmayan avukatlar. Sizde artısı varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten belki de ben bulamamışımdır. Başka artıları varsa da merak ediyorum. Evet, şimdi Avustralya'daki baristalığın artılarından bahsedeceğim. Say bitmez diyormuşum. Bir tanesi bence sosyalleşmek. Çünkü bir hukuk bürosunda ya da bir şirkette çalışırken bence bu kadar sosyalleşilmiyor. Sonuçta kafeye herkes sosyalleşmeye geliyor ve mutlu insanlar geliyor. O yüzden her gün farklı biriyle tanışıp konuşmak, sohbet etmek çok mümkün. Yani her gün farklı kişiyi görebiliyorsunuz ve bu böyle bir çok düz ve de katı bir iş ortamı değil. Yani belki hukuk bürosuna ya da şirkette de farklı birilerini görüyorsunuzdur ama hani çok daha kolay böyle sosyalleşmek, muhabbet etmek falan. O yüzden bence birinci artısı sosyalleşme imkanı. İkincisi, ve bunlar bir önem sırasına göre değil, yani öylesine aklıma geldiğini yazdım. İkincisi bence keyifli. Yani yaparken ben keyif alıyorum. Kahve yaparken keyif alıyorum ama bir sorun bana dilekçe yazarken, icra takibi hazırlarken ya da ne bileyim böyle şeyler yaparken bir keyif alıyor muyum diye sorun. Bir yandan keyifli ama tabii ki de kahve yapmak kadar değil bence. Yani hani keyifli yanı bence şu, tabii ki de keyif alan arkadaşlar vardır. Onu es geçiyorum ama bence biraz böyle şeye benzetiyorum ben. Ya müzisyenlik gibi, böyle ressamlık gibi falan. Hani o insanlar o işi icra ederken keyif alıyor ya. İşte ne bileyim gitar çalarken, şarkı söylerken ya da böyle resim yaparken falan. Kahve yapmak bence biraz öyle gibi. Ya bana o hissi veriyor en azından. Ben sözleşme okurken ya da dilekçe yazarken ya da duruşmaya girerken, her ne işte avukatlık işi olursa olsun, onu yaptığım sırada bu kadar keyif almıyordum. Yani hani bir davayı kazanırsınız, çok keyif alırsınız. O sizi böyle bir şey yapar. Böyle bir haz yaşatır size. Ama yaptığın sırada şahsen ben çok almadım keyif. O yüzden baristalık bence yaparken keyifli. Baristalığın, Avustralya'daki baristalığın artılarından bir tanesi bence stresi az. Asla avukatlığın stresiyle bir tutulamaz. Yani dediğim gibi bu da biraz keyifle bağlantılı. O yüzden stresi az ve genel olarak çalıştığınız ortam şen bir ortam. Yani hani gerçekten kimse kafeye böyle çok mutsuz olduğunda gelmiyor, derdi olduğunda gelmiyor ya da hani ya tabii gelenler de oluyordur, kafeye gelip ağlayan belki oluyordur ama siz benim ne demek istediğimi anladınız bence. Yani genel olarak böyle kafe ortamında, restoran ortamında böyle mutlu bir hava var. Ama yine aynı şekilde düşünüyorum hukuk bürosunu ya da şirketleri. Böyle bir kasvet, bir ağırlık, böyle bir iç sıkıntısı, böyle bir içeri girdin. Abartıyorum tabii ki ama yani kafedeki, restorandaki gibi o mutluluk, o böyle bir enerjiklik bence yok. Böyle daha çok hafiften bir stres, bir baskı mı diyeyim, öyle bir şeyler var bence. O yüzden kesinlikle baristalığın artı yönlerinden bir tanesi çalışma ortamının da çok keyifli olması bence. Bir diğer artısı, say bitmiyor. Bir diğer artısı deadline gibi şeyler yok. Hani of lanet olsun, süre kaçtı mı, uykudan uyandım, bunun süresi neydi gibi bir şeyler yok. Maksimum süt siparişi vermezseniz bir canınız yanar. Onda da böyle tabii ki mesleki sorumluluğunuz falan olmadığı için ne çok bir dert yok yani. Kısaca böyle süreler yok, öyle söyleyeyim. İşte bu dilekçeyi 2 haftada yazmam gerekiyor, bilmem ne, şunu son günü, bunu kaçırırsak ne haklar kaybederiz falan. Hani böyle bir mesleki sorumluluk hissettiren böyle bir yoğun bir sorumluluk hissi yok. Ya deadline yok, süresi yok. Kahveni yapıyorsun mutlulukla. Kafeyi kapattın mı? Kafa rahat. No sorumluluk. Hiçbir şey yok. Bir diğer artısı, yeni insanlar tanımak demişim. Ama bu sosyalleşmekle biraz bağlantılı. Eğer kafenize düzenli müşteri geliyorsa, yani her gün, her hafta falan, onlarla gerçekten artık arkadaş gibi oluyorsunuz. Onların
özel hayatına kadar biliyorsunuz mesela çocuğu ne iş yapıyor, işte en son nereye tatile gitti falan. Ve bu bence güzel bir şey, bilmiyorum. Hani arkadaş ortamından farklı olarak böyle yeni insanlar tanımak bence çok keyifli. Bu da başka bir artı yönü. Başka bir artı yönü. Ne zaman bitecek artı yön? Bitmiyor. Bana göre bitmiyor. En büyük artılarından bir tanesi. En büyük. Mesai yok. Bayıldım. Mesai yok. Tamam mı? Kafe ne zaman kapanıyor? 2'de mi kapanıyor? Çıkıyorsun. Max 2 çeyrek olur yani. Max 2'yi 10 geçe olur. Çıkıyorsun, bitti. Ne mesaidir ne başka bir şey. Yok. 3'te mi bitiyor shiftin? 3'te bay bay diyorsun. Yok, bitti. Ya mesainin olmaması harika bir şey. Ben sevmiyorum mesai yapmayı. Gerçekten. Zamanında da çok yapmışlığım yoktur. Sevmiyorum gerçekten. Mesai yapınca kendim böyle hayattan çalınıyormuş gibi hissediyorum. Böyle zaman benim aleyhime işliyormuş gibi hissediyorum yani. Ne yapıyorsak bence mesai saatleri içerisinde yapabilmeliyiz. Yapamıyorsak da ertesi gün yaparız yani. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Gerçekten şu an belki izleyen, belki avukat dostlarım, arkadaşlarım, meslektaşlarım beni linçliyor olabilirler içlerinden ama ben sevmiyorum mesai yapmayı ya. İş işte olmalı, ev evde olmalı. Ne alaka? İş işte kalsın, ev evde kalsın yani. O yüzden mesainin olmaması bence harika bir şey. Bir diğer artısı, bu da çok büyük bir artı, eve iş getirememek. Yani bu mükemmel bir şey. Bu benim secretlarımdan bir tanesiydi. Vallahi bak, söz veriyorum burada da. Secret nedir? Nasıl yapılır? Ne işe yarar? Bunu birkaç video sonra anlatacağım. Bu benim secretlarımdan bir tanesiydi. Eve iş getirememek. Yani yine söylüyorum, müzisyen olsan, gerçi müzisyen eve iş getirir mi? Ha, stüdyosunda yapar onu. Ama böyle eve iş getirememek güzel bir şey. Başka örnek veremedim. Elbet vardır tabii eve iş getiremeyen meslek grubu da. Yani kafeyi kapattığın anda restoranda ya da her nerede barista olarak çalışıyorsan eve iş getiremezsin. Mümkün değil. O yüzden ev evde kalır. Bu çok saçma bir cümle oldu ama evin evde kalmasını seviyorum. Yani hani eve iş getiremezsiniz ve bu güzel bir şey. Böyle bir yük yok yani. Of, evde çalışmam gerekiyor, işte laptopu açmam gerekiyor. Böyle bir şey yok. Bittin mi? Kafa sıfır. Kafa tertemiz işten çıkınca. Bence bu çok güzel bir şey. Ya bu şekilde gerçekten hayatım sonuna kadar çalışabilirim. Yani işi işte bırakıp kafa sıfırlanmış, şarteli kapat, pıt git. Muazzamiko. Bu başka bakayım artısı söyleyeceğim. Şimdilik bunlar. Belki aklıma çok düşünsem gelirdi ama ilk düşündüğümde aklıma gelenler bunlar. O yüzden şimdi avukatlığın, Türkiye'deki avukatlığın eksilerine geçiyorum. Birincisi, bence eğlenceli değil. Ben şöyle düşünüyorum. Hayat işten arta kalan zamanlarımız değildir. Bak, bunu tekrar söylüyorum. Hayat. Ünlü düşünür Betül Kesin'in söylediği bir laf. Hayat işten arta kalan zaman değildir. Bak, bunu tekrar söylüyorum. Bunu dövme yaptıracağım. Hayat gerçekten işten kalan arta zaman değildir. Artan zaman değildir. Gerçekten. Bakın, buna güvenin, bu sözüme. Bu sözümü yazın bir yere. Gerçekten böyle bir şey değil. Tamam, sus artık, abartma. Abartmayı severim. O yüzden ben iş yapmadığım sırada yaşadığım hayattan ziyade iş yaptığım sırada da zevk alabileceğim, eğlenebileceğim, keyif alabileceğim bir şey yapmak istiyorum. İstiyordum ya da. Benim için avukatlık yaptığım sırada çok eğlenceli bir şey değil. Yani çok eğlenmiyorum. Ben eğlenmek istiyorum. Bunu düşünenler olabilir. Ulan hep mi eğleneceğiz? Git iş çıkışı eğlen. Nerede eğleniyoruz? Ama ya iş hayatımızın büyük bir çoğunluğu. Ne bileyim, günde 8 saat çalışıyorsak 8 çarpı 5 40 saat çalışıyoruz haftada. Çok büyük bir süre. O yüzden hani o süreyi böyle yapmak zorunda olduğum şeylerle geçirmek hoşuma gitmiyor. Arkamda biri mi var? O yüzden ya bu hoşuma gitmiyor benim. O yüzden eğlenceli bulmuyorum. Mesela
Şimdi nerede çalıştığımı söylemeyeyim, şirket ismi vermeyeyim. KHK nedeniyle falan. Özgeçmişimi merak edenler LinkedIn hesabımdan özgeçmişime ulaşabilirler. Orada nerelerde çalıştığım yazıyor. Orada mesela çalıştığım şirketlerden bir tanesinde sözleşme gelirdi. Celebrity sözleşmesi. Ben o sözleşmeyi, maksimum o sözleşmeyi yaparken eğlenirdim mesela. O da celebrity olduğu için. Niye işte ne bileyim kaç para alıyormuş, işte şartları neler, ne bileyim işte nerede çekim yapılacak, işte falan filan. Ya bunlar eğlenceli geliyor. Hani max böyle eğlenceli çekebildiğim yerler celebrity sözleşmesi yaparken. Ya düşünüyorum böyle avukatlık yaparken en çok ne zaman eğleniyordum? Gerçekten celebrity sözleşmesi yaparken eğleniyordum. Buradan celebrity sözleşmesi geldiğinde her celebrity sözleşmesini bana okutan sayın direktörüme çok teşekkür ediyorum. Gerçekten en keyif aldığım zamanlardan bir tanesiydi. O yüzden bence eğlenceli değil. Ne böyle duruşmaya girerken çok keyif alıyorum, ne böyle icra işi yaparken keyif alıyorum. Ya yaparken mutluydum aslında. Çok söve söve de yapmıyordum. Çünkü ben genel olarak mutlu bir insan olduğum için her ne yaparsam yapayım mutlu olurum. Orada bir sıkıntı yok da. Şimdi dönüp baktığım zaman şöyle yapıyormuşum. İyi, bu da yapılıyor işte. İyi, işi okuduk 4 yıl. Yapıyoruz gibiymiş. Bir diğer eksisi Türkiye'deki avukatlığın. Genelde gergin bir ortam olması. Yani işin niteliği gereği bir sorun var ve o sorunu çözmek zorundasınız. Son günleri var bazı şeylerin. İşte nasıl diyeyim? Kesin süreler var. O süreler içinde yapmazsanız nanay gülüm, nanay müvekkile anlatırsın nasıl bu sürenin kaçtığını, sonra mesleki sorumluluk falan derken gergin bir iş bence. Hani çok böyle relax, ne güzel canım çok mutluyuz değil. Hep yetiştirmen gereken bir şey var. İşlerin hep çok fazla. O yüzden yani genelde biraz stresli diyeyim. Stresli bir ortam. Benim gene 10 üzerinden 7 değildi hiçbir zaman stresim. Bir arkadaşım her zaman sorardı. Stres seviyeni 10 üzerinden kaçla değerlendirirsin diye. 4 falan derdim. Gene streslenemem hiçbir şeye gerçekten. Ama baktığın zaman tabii ki belki benim yerimde başkaları olsa streslenirdi. O yüzden genelde gergin bir ortam. Çalışma ortamı biraz sıkıcı bence. Ofis hayatından mıdır? Yoksa yaptığın işin biraz daha ciddi bir iş olduğundan mıdır bilmiyorum ama hani tabii ki çalışma arkadaşlarına da bu çok önemli ama bu aynı şekilde kafede çalıştığın çalışma arkadaşlarına da bağlantılı. O yüzden çalışma arkadaşlarını çıkartıyorum. Çalışma arkadaşların ne iş yaparsan yap eğlenceliyse o iş çok eğlenceli olur zaten. Ben genel olarak ofis ya da şirket yaşantısından bahsediyorum. Bence keyifli arkadaşlıkları çıkarttığın zaman, ki bunu baristalıkta da çıkartabilirsiniz yine aynı şekilde. Yani sıkıcı bence ofis hayatı, plaza hayatı. Bilmiyorum. Böyle daha böyle kafe hayatı böyle daha şey geliyor bana ya. Daha yaşayan bir şey, daha canlı geliyor. Daha böyle eğlenceli ve mutlu geliyor. O yüzden bence çalışma ortamı sıkıcı. Bir diğer eksisi, bu benim için çok zor. Belirli şekilde davranma sorumluluğu. Avukatsınız ve avukatlığın getirdiği tabii ki de bir böyle bir duruş olması gerekiyor bende. Bende her ne kadar çok olamasa da hala soruyorlar bana, sen nasıl avukatsın? Ya ne alakası var ya? Ya hakim miyiz ya? Hakim değiliz. Savcı mıyım da ben öyle ciddi olacağım? Değilim. Belli bir şekilde davranma sorumluluğu biraz benim açımdan eksi bir yön. Çünkü bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama bence herkes anlayacak beni. Eğer avukatsanız öyle hoppidi şeyler yapamıyorsunuz. Hoppidi şeyler yapmak hayatımın amacı mı? Değil. Ama bazen de yapmak istiyorum. Mesela çok komik bir anım var, bunu anlatacağım. Çalıştığım şirketlerin bir tanesine, bunu söyleyebilirim bence kimin geldiğini, Serenay Sarıkaya gelmişti. Ve ben tam bir Serenay Sarıkaya fanıyım.
Bayılırım kendisine. Ve onu gördüğüm zaman çok etkilendim. Yani çok havalıydı böyle. Saçları yumuşacıktı. İşte böyle kokusu çok güzeldi falan filan. Bilmem saçları nereden biliyorum. Dokundum. Falan. Ben o sırada şirketin avukatıydım. Ama ben şirketin avukatı olmasaydım Serenay canım falan diye bağırmak isterdim. Ya da ağlamak isterdim. Ağlamak isterdim onunla, ona sarılmak isterdim. Onun imzasını almak isterdim ama şirketin avukatı olduğum için fotoğraf çekinebilir miyiz dedim. Çekindik. O kadar. Ama ben eğer avukat olmasaydım bağırırdım büyük ihtimal. Ne demek istediğim bence anlaşıldı. O gün aklıma geldikçe hala gülüyorum. Çok komik. En büyük eksilerinden bir tanesi tabii ki de mesai. Yaptın mı diye sorun. Çok yapmadım. Ama eksi mi eksi? Eksi arkadaşım. Mesai nedir? Ya ben buradan tüm mesai yaptıran herkese sesleniyorum diyormuşum. Kimi karşıma aldığım belli değil. Ben mesai sevmiyorum. Ve avukatlıkta gerçekten fazla mesai var. Ödeniyor mu? Ödenmiyor. Fazla mesai ödensin. Hashtag fazla mesailer ödensin. Sinirlendim. Neyse sadece bu kadar yeter yani. Çok büyük bir eksi mesai yapmak. İstemiyorum. Yapanlara saygı duyuyorum ama sevdiğim bir şey değil. Yapma kardeşim ne diyebilirsiniz. Yaptım mı? Çok yapmadım. Çünkü sevmiyorum. İş saatleri içerisinde yapabildiğimiz her şeyi elimizden geldiğince yapalım. Ama ay tembel bir profil mi çizdim? Valla tembellikten değil ya ama hayat iş değildir. O yüzden mesai biraz işin yapısında olduğu için doğasında var yani mesai. Hoş değil. Eksilerinden bir tanesi tabii ki eve iş getirmek. Yani işten çıktığın gibi, ofisten, şirketten çıktığın gibi iş bitmiyor. İş eğer varsa evde devam ediyor. Ediyor. Saatler kaç saat sürerse sürsün ediyor. Etmesin. Hashtag evde iş yapmayalım. Ay bunların hepsini hashtag'ini yapacağım buraya. Kime bu olan, kime bu isyanım bilmiyorum ama lütfen evde iş yapmayalım. Mesela bence şu çok büyük bir fark. 2 ay mı ne kadar? Yok be 2 ay değil. 1 ay falan bir Türkiye'de kısıtlama olmuştu bir yıl önce. 2 ay hatırlamıyorum ya. İşte bir 20 gün falan sokağa çıkamadık. Ben o sırada laptopumla çalıştım. Çalıştım. Ama aşkım yattığı yerden para aldı. Çünkü neden? İstese bile çalışamıyor. Çünkü makinesi yok. Kime kahve servis edecek? O yüzden yani eve iş getirememek bence güzel bir şey. İstersen getir. Ama bu biraz işte gibi oluyor. Zorunluluk gibi. Bakayım başka eksi. Başka eksi yok sanırım. Bence artıları eksileri böyle. Türkiye'de avukatlığın ve Avustralya'da baristalığın. Tamam avukatlığın eksilerini saydım ama baristalığın eksisini saymadım. Hemen onu da söyleyeyim. Bence baristalığın eksi yönü tüm gün ayakta çalışmak. İlk başlarda ayaklarım ağrıyordu ama artık alıştım, ağrımıyor. Ama bir eksi midir? Eksidir. Genelde ne zaman oturuyorsunuz? Mola verdiğinizde oturuyorsunuz. Onun haricinde hep ayaktasınız. Bu bir eksi. Oturarak kahve yapmak arada bir yapsak güzel olurdu. Ama evet eksisi tüm gün ayakta olmak. Başka biraz gibi oldu. Taraf tutuyormuşum gibi oldu baristalığı daha çok sevdiğim için. Ama başka bir eksisi özellikle Avustralya'daki baristalığın başka bir eksisi ayakta olmak dışında yemin ederim bulamadım. Ya varsa düşünüyorsanız gerçekten aşağı yazın. Çok ciddiyim. Bu videonun aşağısına artılarını, eksilerini ne düşünüyorsanız yazın. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Ayakta olmak dışında vallahi billahi eksisini düşünüyorum, bulamıyorum. Çünkü neden artılarına geçerseniz artıları çok daha fazla. Evet benim için artılar eksiler bu yöndeydi. Bir de birkaç kuble laf etmek istiyorum bunun sonunda. Nasıl yazmışım ama her şeyi. Şöyle bazen soru geliyor. İşte avukatlığı bıraktın, neden avukatlık yapmayacaksın? Orada çok mu zor, niye yapmıyorsun? O kadar yıl okudun falan filan bilmem ne diye
gerçekten soru geliyor. Şöyle düşünüyorum, ben buraya gelince, özellikle Avustralya'ya ilk geldiğimde bunu hissetmiştim. Para kazanmak sadece avukatlıkla olmuyor. Yani birçok şekilde para kazanabilirsiniz ve benim mesleğimi yapmaktaki, çalışmaktaki esas amacım para kazanmak. Yani hepimiz onun için çalışıyoruz yani. Para kazanmak için çalışıyoruz en nihayetinde, günün sonunda. Ve para kazanmak sadece avukatlıkla olmuyor. Ya tabii ki de 1 milyon tane meslek var ama hani şöyle bir artı eksi kefe yaptığımda para kazanmak için avukatlık yapmaya devam etmek benim için çok ağır basmıyor. Hani avukatlık yapmaya devam etmek için. Çünkü burada avukatlık yapmam için önce 11-12 tane baba dersi, böyle medeni hukuk, ticaret hukuku, borçlar hukuku falan, onları vermem gerekiyor. Sonra işte IELTS'ten bilmem ne almam gerekiyor. Burada benim avukat olmak için çok çaba sarf etmem gerekiyor. Bayağı sıfırdan hukuk okuyor gibi bir çaba sarf etmem gerekiyor. Ama benim o kadar okuyacak gücüm var mı? Yok. Çünkü biraz nasıl desem, gerek duymuyorum desem kötü mü olur? Olmaz bence. Yani hani avukat olmak için bir sebep bulamıyorum burada. Aynı şekilde Türkiye'de de. Çünkü para kazanmak amacım ve bunu başka şekillerde de yapabiliyorum. O yüzden sadece 4 sene hukuk okudum diye ya da işte 3 senede avukatlık yaptım diye 7 senem çöp mü? Bayağı çöp diyormuşum. Değil tabii ki. Hani 4 sene bir okulu okudum diye ömrümün sonuna kadar bu mesleği yapmak zorunda mıyım? Bence değilim. O yüzden hani okuduğum şey boşa gitti mi diye düşünüyorum ki bazen soruyorlar. Hatta bunu geçen söylediler. 4 senen çöp mü oldu falan. Olduğunu sanmıyorum. Hukuk okumak gerçekten bana bir bakış açısı kazandırdı. Hayata farklı bakıyorum yani. Diğer meslektaşlarım gibi. Bu bakış açısının ne demek olduğunu anlatabilmişimdir umuyorum. Hani bir bakış açısı, gerçekten hukuk bilmek, haklarını bilmek, işte bir insanı savunabilmek falan. Bence bir bakış açısı, gerçekten bir perspektif kazandırıyor. O yüzden ya mesela hukuk okursanız ne bileyim milletvekili olabiliyorsunuz, CEO olabiliyorsunuz. Bunların sebebi gerçekten bir şey katması tabii ki de. O yüzden boşa gitti 4 senem, artık avukatlık yapmıyorum. Yapmıyorum da demeyeyim de şimdi. Baro izler. Avukatlığa ara verdim. Avukatla ara verdim diyelim. Hala baroda kayıtlıyım sonuçta. O yüzden ne diyordum? O yüzden boşa geçmiş gibi vah tüh avukatlık yapmıyorum artık. Öyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü sadece para sadece avukatlıktan kazanılmıyor ve başka keyif aldığım şeyler var. O yüzden böyle. Bir de düşünüyorum, acaba diyorum ben mi çalıştığım yerlerde çok aşık olamadım bu avukatlığa? Acaba başka yerlerde çalışsaydım çok sever miydim? Hayatımın mesleği olur muydu? Ama çevremde çok avukat arkadaşım var. Yani düşünüyorum, hiçbirinin ne çalışma şekline özeniyorum, ne hiç böyle keşke şunun yerinde olsam ve şu işi yapsam dediğim hiçbir avukat arkadaşım yok. O yüzden bence hani sadece benim deneyimlerimle mi ilgili bilmiyorum. Ne kadar çok soru işaretim var değil mi? Bayağı çevreye bakıyorum. O yüzden yani hiçbir avukat arkadaşımın yaptığı işe ve çalışma şekline de özenmediğim için bence avukatlık gerçekten bana göre bir meslek değil. Yani ben biraz daha sosyal, böyle eğlenceli, böyle hayatın keyfini çıkartmak isteyen bir insanım. Avukatlar öyle değil midir? Asla bunu söylemiyorum. Ama onu anlatabildim herhalde ya. Ya ben iş yaparken de bu hazzı ve bu keyfi almak istiyorum. Bir de mesela bir avukatın en büyük hedefi ne olabilir? İşte ya şirkete bir CEO olmaktır falan filan ya da büro açmaktır değil mi genel olarak? Bir baristanın hayali nedir? Coffee shop açmaktır. Hani basite indirgediğimiz zaman bir avukat ne ister? Kendi bürosu olsun ister, kendi para kazanmak ister. Bir barista ne ister? Kendi kafesi olsun ister ve kendisine çalışmak ister. Ben ikisini düşündüğüm zaman
coffee shop sahibi olmak böyle geç. Ay ses duyuldu mu? Lütfen ses duyulmuş olsun. Tam olarak öyle basıp geçiyor yani büro açmayı. Çünkü ya büro sahibi olduğumu düşünüyorum. Of. Canım sıkılıyor, yüreğim darlanıyor ama coffee shop sahibi olduğumu düşünüyorum. Böyle her gün mutlulukla gidermişim gibi geliyor. O yüzden de bence avukatlık bana göre değil. Bir de bu avukatlığın bir tane daha eksisi var. İnsanlarla uğraşmak. Kafede de insanlarla uğraşıyorsunuz. Evet. Ama avukatlıkta genelde derdi olan, problemi olan insanlarla uğraşıyorsunuz. Kafede işte pasta isteyen insanla uğraşıyorsun. Kahve isteyen insanla uğraşıyorsun. Genel olarak özü mutlu insan. Kafedeki insanın. Ama avukatlıktaki uğraştığımız insan tipi bir sorunu var tabii ki. Bir uyuşmazlığı var. Bir şey çözmek istiyor. O yüzden uğraştığımız şey de biraz sıkıntılı olduğu için yok. Ben istemiyorum. Ben sıkıntı istemiyorum. Ben keyif ben keyif almak istiyorum. Ben birinin sıkıntısını çözmek istemiyorum desem bu avukatlar çok bu avukatlığın temeline temeline sapladığım bir bıçak mıdır? Sorunla uğraşmak istemiyorum. Ya tabii ki sorundan kaçtığımdan değil ama işimin temelinin sorun çözmek olmasını istemiyorum. Bence çok güzel anlattım. Ve bir diğeri tabii ki de yani bir telefonunuz çalıyorsa avukatken, bir müvekkil arıyorsa, bir patron arıyorsa, biri sizi arıyorsa büyük ihtimal bir sorun vardır. Çözülecek bir sorun sizi bekliyordur. Ben bundan hoşlanmıyorum. Ben sadece mutlu haberler almak istiyorum. Bakın bunlar secret'tır. Yok artık öyle şey mi olur dediğinizi duyar gibiyim. Secret ya. Ben sadece mutlu haberler almak istiyorum. Ben şu dava ne oldu? Şu dilekçe bitti mi? Şu ne oldu? Bu toplantıya geldin mi? Ben böyle şeyler istemiyorum. O yüzden dur bakayım başka. Ne çok konuştum. Kaç dakika etti bu video? Vallahi yarım saat oldu. İçimi döktüm. Hiç böyle çünkü düşünmemiştim. Böyle hiç sesli düşünmemiştim ve sesli dile getirmemiştim bunları. Hep böyle aklımdan böyle arada bir düşünüyordum ama hiç böyle olmamıştı. O yüzden öyle. Bu arada belki avukatlığı Avustralya'da yapsam belki tüm hepsi değişecek, tüm düşüncelerim. Ya da baristalığı Türkiye'de yapsam yine tüm düşüncelerim değişecek. Ama ne Türkiye'de barista olarak çalıştım ne de burada avukat olarak çalıştım. O yüzden tekrar ediyorum, düşüncelerimin tamamı Türkiye'ye ait olan avukatlık ve Avustralya'ya ait olan baristalık. Bu kadar. Düşüncelerinizi merak ediyorum. YouTube yorumunun altına. YouTube videomun altına düşüncelerinizi yazsanıza ya. Konuşalım. Vallahi merak ediyorum. Instagram'ıma da yazabilirsiniz tabii ki. Instagram'ımı da şuraya bir yere bıraktım. Galiba bitti videomuz. Bayağı çok konuştum. Konuşmalı videoyu da özlemişim. Zaten hep konuşuyorum da böyle oturup konuşmayı özlemişim. O yüzden bir videomun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.